Strasbourg, masal kitaplarından fırlamış gibi duran bir şehir. Bu videoda büyüleyici katedrallerden romantik kanallara, tarih kokan sokaklardan enfes Alsaz lezzetlerine uzanan eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu benzersiz şehri birlikte keşfedelim. Evet, Strasbourg'dan merhaba. Merhaba. Heidelberg'den ayrıldık. Artık Strasbourg'u gezmeye başlıyoruz. İlk durağımız Küçük Fransa denilen bölüm. Orada görüşürüz. Petit France'ın tam kalbinde 1572 yılından kalma eskiden bir tabakhane olan bu tarihi ev bugün geleneksel Alsaz mutfağını sunan şirin bir restoran. Ahşap karkaslı mimarisiyle Strasbourg'un en çok fotoğraflanan yerlerinden birisi. Strasbourg'un en büyüleyici bölgelerinden biri olan Petit France, adeta zamanda donmuş bir tablo gibi. Rengarenk yarı ahşap evler, daracık Arnavut kaldırımlı sokaklar, su kanalları boyunca uzanan çiçekli balkonlar. Strasbourg yüzyıllardır Fransa ile Almanya arasında el değiştiren bir kültürel geçiş noktası. Bu yüzden şehirde hem Fransız asaleti hem de Alman düzeni yan yana yürüyor. Bunda Türkçe dil seçeneği de varmış. Tekne daha iyi. Ben de tekneyi tercih ederim. Onun altında kahvemizi içiyoruz. Sonra şu tarafta gezeceğimiz yerler var. Oraya doğru gideceğiz. Sabah erken saatler ama hala hava birazcık güzel henüz. Dün berbattı. Tarihi boyunca defalarca kuşatma görmüş, Fransız ihtilalini yaşamış, 2 Dünya Savaşı'na tanıklık etmiş bir şehir Strasbourg. Ancak tüm bu karmaşanın içinden kültürüyle, mimarisiyle ve çok dilli yapısıyla dimdik çıkmayı başarmış. Bugün ise Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Parlamentosu'na ev sahipliği yaparak tarihle geleceği birleştiren bir köprü olmayı sürdürüyor. Strasbourg'un en simgesel yapılarından biri olan kapalı köprüler, şehri savunmak için yapılmış bir dizi taş köprüden oluşuyor. Her köprünün üzerinde savunma kuleleri yer alıyor. Ancak bugün üzerlerinde herhangi bir çatı yok, yüzyıllar önce kaldırılmış. Rönesans dönemi mimarisinin etkisini taşıyan bu yapılar, Il Nehri'nin üzerinde stratejik bir savunma hattı oluşturuyor. Evet, Vauban Barajı'na geldik. Burası savunma amaçlı yapılmış bir barajmış. Yıllar önce burada düşman geldiğinde barajın sularını salınıp düşmanları su altında bırakmak amaçlanmış. Şimdi de oranın tepesinden manzara seyrediyoruz. Bugün Strasbourg'da hava sıcaklığı 35 derece. Şaka gibi. Ya senin tekne buradan kalkıyor. Soralım bakalım kaça kadar var. Şimdi bir şeyler yiyip gölgede oturmak için bir restorana gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Küçük Fransa'da bir cici restorana geldik.
Yerel tatlar sipariş verdik değil mi? Hava nasıl Bülent? Sıcak. Hava ciddi sıcak. Şimdi gelenleri geldiği zaman tanıtırız. Şimdi biz biraz bir sularımızı içip güzel güzel serinleyelim. Bu flambi Kolmar'da yemiştik. O yuvarlaktı. Bu dikdörtgen şeklinde. Bizdeki pideye benziyor ama çok lezzetli bir şey. Bu da dana etli bir yemek. Hadi bakalım. Evet, şimdi karnımızı doyurduk. Bülent, artık otele gidelim mi? Biraz çok sıcak oldu. Dedim evet. Biraz güneş Sıcakta gezilmez. Güneş hafif aşağıya inene kadar otelde bekleyeyim ama yani bu mevsimde daha Haziran'ın kaçı bugün 14'ü mü? 35 derece sıcaklık Strasbourg'da gerçekten sıra dışı olsa gerek. Hadi bakalım otele. Hava biraz serinledikten sonra kendimizi tekrar dışarı attık. Şimdi ilk olarak Kleber Meydanı'ndan başlayacağız. Hadi bakalım. Burası Kleber Meydanı. Noel pazarlarıyla da ünlüymüş. Şehrin herhalde en büyük meydanlarından bir tanesi. Bugün hava çok sıcak olduğu için çocuklar süs havuzunu yüzme havuzu haline dönüştürmüşler. Cumartesi olduğu için de oldukça kalabalık. Burası da Gutenberg Meydanı. Daha önce bundan çok çok uzun yıllar önce balık pazarı varmış burada. Daha sonra Gutenberg'in anısına hem onun büstü yapılmış hem de buraya adı verilmiş. Burası da tipik Avrupa meydanlarından bir tanesi. Arkada da Notre Dame Kilisesi. Biraz sonra oraya gideceğiz. Strasbourg'un kalbinde yükselen bu katedral, gotik mimarinin en görkemli örneklerinden birisi. Muhteşem detaylarla bezeli taş işçiliği, ince zarif vitrayları ve eşsiz astronomik saatiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Binlerce yıldır ayakta duran bu yapı sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Avrupa'nın kültürel ve tarihsel mirasının bir simgesi. Burası da gene Strasbourg'un en eski evlerinden bir tanesi. Şu anda restoran olmuş durumda. Gerçekten müthiş bir işçilik ve müthiş korunmuş. Çok gotik bir tarzı var. Çok güzel. Burada da çok neşeli, güzel kokular gelen bir meydan var.
Son derece sevimli bir meydan fakat rüzgar yok burada. Hava hala sıcak maalesef. Ama burası çok rahat değerlendirilebilir. Rohan Sarayı 18. yüzyılda inşa edilen zarif bir barok yapı. Tarih boyunca prenslerin ve psikoposların evi olmuş olan bu saray, bugün güzel sanatlar, dekoratif sanatlar ve arkeoloji müzelerine ev sahipliği yapıyor. Sanat ve tarih tutkunları için kaçırılmayacak bir durak. Strasbourg'u sarmalayan İl Nehri ve ona bağlı kanallar şehre masalsı bir atmosfer katıyor. Şehri tekneyle gezmek bu güzelliği bambaşka bir açıdan keşfetmenin en keyifli yollarından biri. Yaklaşık 1 saat önce buradan geçtiğimizde buralar ana baba günüydü. Şimdi herhalde herkes yemekte. Oldukça sakin. Bakalım biz de cumartesi akşamı rezervasyonsuz bu kalabalıkta karnımızı doyurabilecek miyiz göreceğiz. Hadi bakalım. Saat 9'a 10 var. Hala güneş batmadı. Ve hala ortalık sıcak. İnanılmaz bir şey. Ve biz hala yiyecek bir şey bulamadık. O da ayrıca inanılmaz bir şey. Ya dolu ya bir tuhaf. Hadi bakalım. Buluruz inşallah. Sıcaktan perperişan nihayet bir yere oturduk. Manzaramız da şöyle. İyi bulduk burayı da vallahi bu kalabalıkta. Wrestling varmış ya. Şimdi neyi varmış? Wrestling varmış. Pardon. Peki. Şimdi yemeğimizi bekleyelim. Black Coffee diye bir yemek bu da. Şarap sosuyla süslenmiş 3 çeşit et, havuç, maydanoz, patates, değil mi? Hadi bakalım yiyelim. Evet, videoyu açtığımız yerden bugünü sonlandıralım. Yarın güzel bir sabah uyanmak dileğiyle. Hoşça kalın. Strasbourg'da pazar sabahı. Günaydın. Günaydın. Şimdi kahvaltı yapmaya bir yere gideceğiz. Ondan sonra henüz sakin olan Strasbourg sokaklarında dolaşmaya başlayacağız. Hava sıcaklığı da 10 derece birden düştü. Yağış uyarısı yapıldı. Bizden mutlusu yok değil mi? Vallahi en güzel haber hava sıcaklığı. Dün Evet. piştik, resmen piştik. Çok sıcaktı gerçekten. Antalya'dan geldiğimiz halde sıcaktı yani. Şimdi hadi karnımızı doyuralım, gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Hafiften yağmur attırmaya başladı. Ama çok güzel buralar şu anda, sakin. Biraz ileride de kahvaltı yapacağımız yer var. Burada birbirinden güzel yiyecekler var. Güzel bir yağmur başladı. Tabii yağmur başlayınca gezi teknelerinin üstü kapandı. Dün yer bulamadık teknelerde. Bugün de yağış olunca camlar kapanacak. Ne kadar güzel olur çok da emin olamadık. Bakalım ilerleyen saatlerde hava açarsa tekrar şansımızı bir deneriz. Hadi bakalım. Tekrar Küçük Fransa'dayız. Gezi tekneleri kod farkından dolayı böyle bölümlere giriyorlar. Sonra kapılar kapanıyor gördüğünüz gibi. Sonra burayı su dolduruyorlar. Çünkü şuradaki su seviyesi yaklaşık şuralarda. Bu tekne yükselecek şimdi. Sonra öbür tarafa geçecek. Bir de öbür taraftan bakalım.
Evet, kapılar kapanıyor yavaş yavaş. Sular dolmaya başladı. Evet, su seviyesi eşitlendi. Şimdi yola çıkacaklar. Böyle camın arkasından hiç keyifli değil. Düne de bilet Bakmıyor dalgası. Şimdi biraz önce kahvaltı için aldığımız yer burada ünlü bir yermiş. O yüzden gittik biz de gidelim tadalım diye. Evet, şimdi yorumlarını alalım. Ben yiyebilirim. Yani biraz tuzlu tuzlu bir simit gibi bir şey. Yani fırından sabah alınmış bir şey bu kadar bayat olmaz bir kere. Kupkuru, soğuk. Bir de çok tuzlu. Bana çok tuzlu geldi. Üstünde zaten tuz parçaları varmış. Ben onları böyle susam falan zannettim. Bir de o kahvaltı için aldığımız şey de güzel değildi. İçi dolgulu Jambonlu, kruvasan. kaşarlı kruvasan, evet. Ama yani o da hiç fırından sabah alınan şey öyle mi olur? Lezzetli de değildi. Yani bazı ünlü yerlerin ne kadar ünlü olduğu tartışılıyor maalesef. Şansınıza Evet, şeye güvenmeyeceksiniz. evet bazı Tanıtımlara. yerler maalesef öyle oluyor. Şimdi yağmur tekrar durdu. Hava şartları ve ortam el verdiğince gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bir de Strasbourg'da bu şekilde sokakta yatan çok fazla insan var. Maalesef sokaklar onlarla dolu. Ciddi bir bu anlamda barınma krizi var sanırım. Şimdi yeni bir gezi teknesi geliyor. Burada çöpleri böyle poşetlerle koymuşlar. Aslında hani çöp kutusu kirlenme yok işte sıvı aktı vesaire derdi olmadan poşeti alıyor hemen yenisini koyuyor. Bayağı da kalın poşetler. Çok pratik. Bugün pazar ayini olduğu için herhalde 5 dakikadır çan çalıyor aralıksız. Herkes uyansın da ayine gitsin diye sanırım. Hadi bakalım yürümeye devam. Teknelerin ana istasyonu burası. Burada şuradaki pembe tekne gibi bir şey var. Orada bilet satışı yapılıyor. Bilet otomatları var. Biz gittiğimiz saatte görevli yoktu. Belki görevli de vardır bilmiyorum. Orada insanlar zaten sıra olmuşlar. Bir sonraki tur için. Farklı farklı tur seçenekleri var. İşte 45 dakikalık, 1 saat 10 dakikalık, 70 dakikalık vesaire.
Hoşunuza gidene binersiniz ama şimdi camları kapattıkları için biz sanırım artık bu işi bırakacağız gibi duruyor. Hadi bakalım gezmeye devam. Çok güzel yağmur hızını arttırdı. Biz de kahve içmek için bir yerde mola verdik. Çok güzel oldu. Oh, harika. Bülent, herhalde artık serinlemişsindir değil mi? Evet. Ya. Fena bastırdı. Zaten meteoroloji alarm vermişti bugün için. Bu da ayrı bir keyif oldu. Oh, içimiz serinledi. Evet, şimdi yağmur durdu. Hemen gezi grupları piyasaya çıktı. Tabii biz de aynı şekilde. Güzel, keyifli bir an yaşamış olduk. Şimdi gezmeye devam. Yağmur tekrar başlayınca biz de odamıza geldik. Marketten alışveriş yaptık. Öğlen yemeğimizde Emmental peynir, Gouda, salam ve Pinot Noir buranın gene ünlü şaraplarından, üzümlerinden birinden yapılmış şarabımızı aldık. Odamızda piknik Serin yapıyoruz. Allah serin serin dışarıda oturulacak gibi değil. Yağmurdan sonra rutubet çok arttı. O nedenle oteli kaçıp klimayı açıp şöyle atıştıralım dedik. Çok iyi bir karar vermişiz. Evet, kesinlikle. piknik çok güzel. Ha bir de bu arada şey oldu, onu da söyleyelim unutmadan. Bilet aldık şeyden ama daha önce Almanya'da da İsviçre'de de hiç bilet soran kimse olmuyordu. Biz de biletimizi aldık, bindik, giderken işte görevli geldi, biletleri sordu, biletleri gösterdim. Dışarıda bir yerden onaylatmak gerekiyormuş. Aslında ceza yazılabilecek bir durumdu. Ödeme belgesini istedi. Ödeme Saat belgesini istedi. Yeni olduğunu görünce şey yaptı, hani defalarca aynı biletle binilmesinin önüne geçmek için sanırım. Ne yaptık sonra? Adama durumu anlattık, bilmediğimizi söyledik. Allah'tan o da ikna oldu, şey yapmadı, ısrarcı olmadı. Yoksa bayağı da büyük cezası varmış. Yanımızda bir Türk yolcu vardı, o söyledi sonradan. O da bize iyilik yaptı, herhangi bir sorun olmadan. 40 euro cezası var. 40 euro muymuş? Oo, tamam, neyse. Yani sizin aklınızda bulunsun. Bileti alınca Alınca bilmeden onaylatmak gerekiyormuş. Bu da bir bilgi olarak dursun. Hadi de bize afiyet olsun. Hala oldukça şiddetli yağmur var. Odada kaldık, iyi mi? Ama çıkarız biraz sonra, bir dolaşırız bakalım. Çok ıslanmayacağımız yerlerde. Hava güzel serinledi ama. Hadi bakalım ne olacak görelim. Gezelim diye dışarı çıktık ama maalesef dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor gene. Daha gezeceğimiz bazı parklar vardı, birkaç tane müze vardı. Bunların hiçbirini gezememiş olduk. Gerçi sürpriz de olmadı. Meteorolojiden durumu biliyorduk. O yüzden dün en azından mutlaka görmemiz gereken her yeri gezmeye çalışmıştık. Özellikle pazar günü, bugün pazar, son derece sakin, her yer kapalı, hiçbir yeri bulamıyoruz maalesef, marketler vesaire. Sakinlik istiyorsanız pazar günü gelin, cumartesi ana baba günüydü gerçekten de. Bülent gelince kapanışı da yaparız, hadi bakalım. Evet, Strasbourg'dan yağmurlu bir günden günü kapatıyoruz. Hoşçakalın.
Strasbourg'da yağmur sonrası güzel bir sabahtan günaydın. Günaydın. Şimdi dün bütün neredeyse günümüz otelde geçti. Yarım gibi gecemiz. canım, öğlene kadar yine dışarıda. Evet. Ama yani akşam da dahil, gece de dahil şakır şakır yağmur yağdı. Şimdi biraz sonra trenimiz var, Mulhouse'a gideceğiz. O arada birkaç güzel görüntü gördük. Onları da sizinle paylaşmadan edemedik. İstasyonda görüşürüz. Sabah serinliğinde nefis bir yer bulduk. Horgun Barajı'na bakan bir böyle seyir noktası. Tam karşımızda baraj. Çok keyifli bir an. Hadi oturalım. Bülent, kuşların sesini duyuyor musun? Duyuyorum, çok güzel. Mis gibi de ıhlamur kokuyor. Ağaçlar çiçek açmış. Harika. Burası tam sürpriz yumurta oldu. Şurada 2 dakika keyif yapalım dedik. Onu bile çok gördüler yahu. Tipi bozuk adamın birisi 2 bank yanımıza oturdu. Başka bir tanesi yolda sağa sola bakıyor, sanki gözcülük yapıyor gibi. Çok da sakin bir yerde. Huzursuz oldum. Bülent'e kalkalım. Kalktık, şimdi otogara doğru otogar diyorum, tren istasyonuna doğru gidelim. Orada kahve mahve içip bekleriz artık. Sakinlerde biraz güvensiz bir durum var gibi sanki. Hadi bakalım. Evet, Strasbourg tren garındayız. Biraz sonra Mulhouse'a doğru yola çıkıyoruz. Mulhouse'da ve başka rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.